ilk Lale Savaşçıları Windows'a çıkmıyor mesela. Bu Windows'ta Amiga'ya çalışan, aynen Amiga'ya çıkıyor. Bu herhalde Windows'ta çalışan versiyonu. RAX var ya, dönemin o en ünlü CD'cisi. Diyorlar ki biz oyun da yapalım. Evet arkadaşlar şeye geldi, kıvama geldiniz mi? Aynen, ben kıvamlıyım şu an. Sen şu anda iyi misin? Ben seni rahatsız ediyor muyum? Evet. Tamam, o zaman şöyle ben bir videosu vurayım ki bununla da eşlensin. Merhaba arkadaşlar, ben tarih severden Erhan ve bugün öncesinde birinci bölümünü çekmiş olduğumuz video oyun tarihinin ikinci bölümündeyiz. Eyvallah. Ve bir konuğumuz var, Erhan. Evet, ben de Erhan, isim benzerliği yanıltmasın. İlk bölüme de katılmayı isterdim, böyle hani Pong'lar bilmem neler sektörün başlangıcını konuştuğumuz orada diye biliyorum ama buna nasip oldu, buna katılabildik. Evet, bugün çoğunlukla Türk oyun tarihini Aynen. konuşacağız. Şimdi Erhan, biraz kendini tanıtır mısın bize? Abi ben ilk böyle sene 2015'te 2016'da kendi oyun basını sistemi kurdum, Oyun GG adıyla. Aynı dönemde de radyo, televizyon ve sinema okumaya başlamıştım. Bu işi hani hem prodüksiyon tarafıyla hem basın tarafıyla götürmeye çalıştığım bir 4-5 yıllık kariyerin ardından bir belgesel serisi çekmeye başladı. Türk oyun sektörü. Bu işin basın tarafının, yayıncılık tarafının, oyun geliştiriciliği tarafının detayına, tarihine girerek bir belgesel yapmaya başladık. Ondan sonrasında da insanlar bunu sevdi ve ikinci sezonumuzda final yapacağız işte böyle bir 10-15 güne. Bu yayınlandığında belki de o yayınlanmış olur. Final yapıp kapatacağız o defterde. Böyle bir şeyim var 2015'ten gelen. Güzel. O zaman belgeselin birinci bölümüne herhalde bir yere koyarız artık. Aynen. İzleyebilirsiniz. Evet. Yani burada zaten çoğu detayını konuşacağız ama orada şey faktörü oluyor. Direkt olarak geliştiriciler anlatıyor, yayıncılar basındaki insanlar anlatıyor. Hayır, güzel. Peki. O zaman girişimizi yapalım. Yapalım abi. Yapalım. Şimdi bu video oyun sektörüne Türkler ne zaman geliyor? İlk oyunlar neler? Hangi platformlara çıkmış mesela? Aynen. Onlara bir şey yapalım. Yani ilk oyunlar tabii Türkiye aslında treni hiç kaçırmıyor abi. Öyle bir durumu var. Oyunlarını belki İngilizce yayınlamıyorlar, sadece Türkiye'ye özel yayınlıyorlar. Ama bu da alışılageldik. Doğu Avrupa'da da benzer örnekler görüyoruz. Türkiye, kafadan sallıyorum, sektör dünyada 70'lerde gazını alıp 80'lerde hızlanıyorsa Türkiye'de de ilk oyun örneklerine bakıyoruz. 80'lerde çıkış yapmış aslında bu oyunlar. Barbaros'la başlıyor. Yanılmıyorsam ya 86 ya 88 ilk oyunun yayınlanışı Türkiye'de. Barbaros oyunuyla başlıyor. Ardından Keloğlan geliyor. Ardından Umut Tarlaları, Özgür Özol'un oyunu. Dünyanın ilk Farming Simulator oyunu Türkiye'de yapılıyor. Umut Tarlaları. Aynen öyle. Biz Özgür Özol ismini daha sonrasında Lale Savaşçıları'yla duyuyoruz ki burada CD'si de varmış Erhan'da. Evet. Lale Savaşçıları'nın efsanevi CD'si var burada. Silikon neydi şirketin adını hatırlayamadım ama Özgür Özol'un oyunu İstanbul Efsaneleri Lale Savaşçıları döneminde yapılması zor işleri yapıyor Türk oyun sektörü. Ama şöyle, satış yok. Satışa imkan yok. Yani evet. Şey mevzusu da var tabii o zaman. Korsan oyunu. Tabii. Ya korsan, bir de şöyle, korsan oynamak istemiyorsun. Yani sen orijinal takıntılı bir insansın. Bir şeylere orijinal ulaşmak istiyorsun. Ulaşamıyorsun ki. Öyle bir durum yok. Yani zaten internet yok. İşte zaten bilgisayar kültürü Türkiye'de oturmamış. Yurt dışında herkes işte legalite kavgası verirken Türkiye'de bulamazsın. Yani öyle bir durum yok. Türkiye'de internet kültürü coştukça korsan da coşuyor. Orijinal coşmuyor. Gidip mesela bugün DNR'lardan vesaire orijinal CD bulabiliyoruz. Steam'den oyunları satın alabiliyoruz. O dönem öyle bir dönem değil. Zaten geliştirenler Umut Tarlaları'nı ne yapmış biliyor musun adam? Basmış plaklara, şeylere, kasetlere. Bu kasetleri de ondan sonrasında kutulamış. Ütüyle abi ambalajlamış. Bakırköy'de, Kadıköy'de, işte Beşiktaş'ta böyle ufak teknoloji mağazalarına gidip elden vermiş. Abi bunları satın. Hani 10 lira alalım, 15 lira alalım. Biz uğrarız size nasıl olsa şeklinde öyle satabilmişler. O yüzden sende olması ilginç. Aslında
sektörün ilk başlangıcı Lale Savaşçılarına Raks'ın gitmesiyle oluyor diyebiliriz. Bunun artık bir iş olması. Çünkü umut tarlalarını yapmış adam 2 yılda. Lale Savaşçılarıyla uğraşmış bir dolu. Hiçbirinden de doğru düzgün bir gelir elde edemiyor. Rax da büyük bir şirket aslında. Rax Türkiye'nin yani. çok büyük şirketlerinden Yani. birisi. İşte özellikle kaset, Tabii. video Tabii. şeyleri falan. Dönemin en büyük kasetçisi aslında Rax. Rax New Media isimli bir şirket kuruyor o dönem. Diyor ki biz yeni medyanın her dalına girmeye çalışacağız. Hani klip çekimleri bilmem neler, oyunlar. Oyunlarda gidip Özgür Özol'u buluyorlar. Diyorlar ki ya oyunu yeniden yap, bu sefer Windows için çıkaracağız. Sen de buna videolar vesaire de ekleyeceksin. Yine zor bir işin altına giriyor Özgür Özol. Oradan da kurtarıyor. 50.000 kopya basmışlar. 50.000 kopyayı Türkiye'de satmışlar. 50.000 yani, bu arada bu büyük başarı. çok büyük başarı. büyük başarı. Yani bugün çoğu oyun 50.000 kopya başarısına ulaşamıyor. Böyle başarılı oyunlara falan diyoruz yani. 100.000 kopyayı aştı vesaire diye. O dönem için çok büyük bir başarı. Ama işte sene artık 2000'lere yaklaşıyor. Yani hani birazcık geç geliyor. Treni kaçırmamışız ama sektörün oluşması zaman almış. Yatırımcı güvenmemiş epeyce de. Artık 2000'lere geldiğimiz zaman ise hangi oyunlar var bu dönemde? Özellikle de biraz Resident Evil'ın etkisinde kalmış olan. Tabii. Resident Evil'ın Kabus etkisini 22. çok görüyoruz. Kabus 22, Demir'den kardeşler geliyor o noktada. Ve kuzen Kadir Demir'den. Abi efsane bir işin altına girmişler. Yani Resident Evil'ın etkisinde kalıp tamam oyun Resident Evil vari ama dünyada da çok sevilmiş. Rusya'da forumları kurulmuş bilmem ne. Bayılmış insanlar oyuna. Yapım süreci de dünyanın en sancılı yapım süreci. Adamlar 4 yıl boyunca bu oyunu yapıyorlar abi. Böyle üniversite çağında başlayıp sonrasında devam eden, evden çıkılmayan artık böyle yani canı çıkıyor adamların. 4 yılın sonunda oyunun satışlarından elde edilen gelir ne biliyor musun? 2 yıla denk gelen bir asgari ücret. Yani yarısını alabilmişler. Çok büyük bir macera var orada. Ama bir şeyi tetikliyor. Şunu anlıyoruz. Türkiye'de AAA, o dönemin AAA'ından bahsediyorum tabii. Kalibresinde oyun yapmak imkansız değil. Kaynak zor. Kaynak şu açıdan zor ha. Eğitim materyali de yok. Yani adam oyun motorunu baştan kodlaması lazım. Çünkü oyun motorları $500.000, $1.000.000 ve tek oyun için. Alıyorsun oyun motorunu, bir oyun yapıyorsun, Başka kullanım kullanamıyorsun. hakkında oluyor. Başka oyun yapamıyorsun. Yatırımcı buna güvenmez. Çocuk bunlar, üniversite çağında insanlar, paraları yok o kadar. Şimdi bugün bile zor yani bir öğrencinin. Ailesinin zengin olması lazım. Yok giremiyorlar o topun altına. Dolayısıyla çok büyük maceralar görüyoruz. Yani 4 yıl veriyorsun, bak 2 yıllık asgari ücret alıyorsun. Girsen bir yerde yazılımcılık yapsan maaşını alırsın en azından. Onlar yok. Abi işte çok büyük bir macera dediğin gibi. Aynen. Hocam bir de mevzuda. bu yani Türk halkı tarafından en çok bilinen hani Crysis, Türkiye evet. Fodder diye. Yani Hani böyle oyunla çok ilgisi olmayan birisi bile olsa Crysis Tabii. denince ya onu Türkler yapmadı mı falan diye bir muhabbet geçiyor. Yerli kardeşlerin efsane serisi Crysis. Ya yerli kardeşlerin şöyle bir olayı var. Bunlar tabii ki Almanya menşeli bir şirket Crytek. Ve Far Cry'in de yapımcısıdır. Evet, Crytek ilk oyunu, mesela. değil mi? Far Cry 1'in yapımcısı İlk oyuncusu gibi bir Crytek'tir. şey, evet. Yerli kardeşler her biri birbirinden farklı karakter. Yani anne babaları şöyle olmuş galiba. Her birine bir yetenek atfederek dünyaya getirmiş. Bir tanesi acayip tasarım ruhlu. Böyle inovatif, aşırı zeki bir adam. O işte oyunları geliştiriyor. Birisi iş konusunda çok iyi. İşte dünya genelinde pek çok stüdyo kuruyor. Ama şunu kabul edelim. Crysis bir Türk oyunu değildir. Yöneticilerinin Türkiye'de de vatandaşlığı bulunduğunu biliyoruz. Ama stüdyolar Türkiye'de değil. Bu satışlardan Türkiye'ye bir gelir aktarımı olmuyor vesaire. Dolayısıyla diyemiyoruz yani Crysis Türk oyundur. Fatih Başında Akın'ın- Türk isimler var. Fatih Akın'ın Türk sineması mantığı gibi yani. evet, O da oturuyor Alman aslında. sinemadır aslında. Aynen öyle. Bir de şey vardı, çok Ya- özür dileyerek söylüyorum. O dönemde bir de Pusu vardı, biraz daha Max Payne Evet. şeysi. Zaten bir Max Payne etkisini görüyoruz, bir Resident Evil etkisini görüyoruz. O dönem aralarında da bir yıl var oyunların çıkışlarının sadece. Onun da yanılmıyorsam ismi Onur'du. O ekip de çok büyük meşakkatler altına girip Yoğurt Teknolojiydi galiba o yapım şirketinin evet adı, yapım hatırladım. şirketinin adı da Yoğurt olabilir doğru.
Ama orada da yine aynı sorun çıkıyor. Yani abi YouTube bile yok. Ya düşünsene, çıkarttığın sene 2006, YouTube kurulmuş 2008'de. Aslında ne kadar eski dönemler. Pusu 2006'da çıkmıştı. Şimdi bu insanlar Max Payne'vari bir oyun yapıp koymuşlar ortaya. Amenna. Satabilecekleri bir kitle yok. Ya Max Payne Amerika piyasasında çıkışını yapıyor. Bütün Avrupa satın alıyor. Bütün Amerika satın alıyor. Bütün işte Asya pazarına bir çıkarabiliyorsun oyununu. Bir şey yapabiliyorsun. Yok ama Türkiye'de yapılan pusu Türkiye'de bile ancak insanların önüne düşüyor. Bir de bu oyunların asıl bence yaralandığı nokta şu oluyor. 2006'da artık Türkiye'de internet var. Evet. İnsan bilgisayarı olan evler interneti de bağlatıyor artık bu dönemde. Korsan oyun. Direkt olarak ya bugün de öyle. Türkiye'de yapılan oyunların geliştiricileriyle konuşun. Herkesin söylediği şey şu. Türkiye'de korsan indiriliyor bizim oyunumuz. Evet. Büyük bir problem. Çok büyük Bu arada bir problem. Pusu'nun mu arkasındaydı yoksa Kabus'un mu arkasındaydı? Galiba Vestel vardı. Vestel Vestel kabusun Kabus'un arkasında, Kabus 22'nin arkasında. Vestel'i oraya zaten oyun artık paket edilebilsin diye sokuyorlar. Yani Demirdan kardeşlere yardımcı olan yine sektörden bir abimiz var. O diyor ki Vestel'le beraber çıkışını yapsın diyorlar bu oyunun. Sadece şeyinde var yani o 4 yıl geliştirmişler ya 3 yılında yok. O son bir yılının belki yarısında falan Vestel işe dahil oluyor. Benim hatırladığım eski oyunlardan bir tane de Game Boy Advance'a çıkan bir oyun vardı. Dövüş oyunu tarzında. Dövüş oyunu tarzında. Acaba adı neydi? Dedektif Fırtınalar falan değil Yok, zaten. hayır, onlar point and click. Aynen. Point and click oyunlar. Acaba neydi adı ya? Hiç mi hatırlamıyorsun oyunu? Bende de yok çünkü. Bulursam arkanıza Evet, Aynen. bulursan koyarsın oraya bir tane yapıştıracağım. Game Boy Olabilir. Advance oyununda vardı GBA'da. Olabilir. Yok ben hatırlayamadım bu oyunu. Orada cortladım. Çok ilginçtir geçen şeyde bakarken mesela ChatGPT'de ilk Türk oyunu, video oyunu Aha. olarak yazdığım zaman şu geçiyor. 1900 yanlış hatırlamıyorsam 1984 yılında çıkan Türk bayrağı oyunu. Ama araştırdığımda böyle bir oyun yok. Anladım. Ama ChatGPT'nin veri tabanına böyle bir bilgi girilmiş. Acaba hangi dilde geçen bir datayı aldı da oraya ekledi? Yani biz bu araştırmayı Türkiye ve İngilizce, Türkçe ve İngilizce olarak yaptığımızda karşımıza Barbaros çıkıyor. Evet genel aynen, bakıldığı zaman öyle yani şeye bakıldığı zaman hani temelini özellikle Turgut Özal'dan sonra gelen işte bu Evet. ekonomide liberalleşme, dışı açılım mevzusundan sonra hatta meşhur Turgut Özal'ın bir tane şey vardır oyun makinesinde Aynen. şöyle oturup da Tabii. oynadığı Sega Tabii. Aynen. yazıyor. Şimdi hatırladım yani yine o dönemde onun direktifiyle yaptırılmış bir oyun Olabilir. diye Olabilir. geçiyor. Ben Ya de bulamadım. orada şöyle bir şey var. Şimdi dünyanın ilk oyunu da tartışıldığında çok farklı oyunlar duyuluyor. Bunun sebebi şey. Abi üniversitede 3 akademisyen toplanmışlar ve bir oyun yapmışlar. Evet. Karşısına geçip eğlenmelik bir oyun ama. Sektörde herhangi bir yeri yok. Akademik tecrübe olarak sayılabilir bu oyunlar. Türkiye'de de böyle oyunlar çok fazla aslında. Bunlar sadece günlük kullanıcıya hitap edecek ürünler olarak piyasaya çıkmıyorlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim kız arkadaşımın babası üniversitede mühendislik okuyor. O dönem ona da şey ödevleri verilmiş. İşte ya da o bir yerden araştırmış bulunmuş. Notlarında var adamın. Oyun kodluyor. Böyle basit ama çok basit işte text based bilmem ne oyunlar kendince Bu kodluyor. şeyi de örnek verebilir miyiz? Bu İstikbal Göklerdedir diye bir uçak oyunu var. Evet o aslında mod. Evet o bir mod, Öyle o bir mi? yabancı oyunun Aynen. modlanmış hali. Modlanmış hali. Bir başkadır benim memleketimi böyle Deli gibi Artık- oynamıştım. Arkadan veriyorsun. arkadan bütün oyun boyunca geliyor. Aynen. Yatarken rüyalarına falan giriyor böyle. Tabii onunla tabii. uyanıyor. Sürekli o çalıyor yani. Yani bir değişim yok. Aynen öyle. Hiçbir değişim yok. Sürekli dediğim gibi o bir oyunun modlanmış Aynen. hali. O bir oyunu modlanmış hali öyle çok aslında görüyoruz. Yani bugün GTA serisi buralara gelmeseydi GTA işte Vice City'nin modlanmış o Türk City GTA halleri. Türk. Aynen GTA O Türk. Kartal Şahinlerle Tabii falan. tabii ona Kurtlar Vadisi modu yaptılar işte. Keza mesela yine Max Payne'in Kurtlar Vadisi modu. Aynen. Oyun aynen çıktıktan öyle. çok kısa süre sonra. Aynen. Oradaki Max Payne'in başrolündeki oyuncunun grafiksel olarak bir benzetmesini yapıyordu Eren.
Ha Davut Gül onunla benziyor. Evet. Benziyor ama dikkatli bak. Sam Lake'tir hem Sam oyunun Lake, yazarı. Evet. Bir de o oyunda var yani fotoğrafı modelleyerek yapmak zorunda kaldıkları çünkü Max Heath diye bir isme bayağı bir para yatırıyorlar. Sonra işin yarısında isimden vazgeçiyorlar. Max Payne ismini alacakları para yani verdikten sonra diyeyim cutscene'lere para yetmiyor. O yüzden Evet. karikatürü Evet oraya şekilde- dönüyor. Enteresan bir hikayesi var onun. yine modlananlardan bir tane mesela bizde çok meşhurdur. PlayStation 1 döneminde mesela Winning Eleven vardı. Mesela V2K vardı. Türk takımlarının modlandığı bir versiyon. Dediğim gibi burada mesela öncül oyunlar dediğimiz oyunlarda mevzu aslında asıl sorunlardan biri oyun motoru mevzusu. Evet. Mesela yerli kardeşler buna CryEngine'le Cry. kendi motorlarıyla Tabii. bunu şey yapıyorlar. Yani mesela yine bahsedebileceğimiz bir oyunda mesela Mount & Blade. Bunun da kendi motoru var. Son oyunla beraber geliyor. Şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufaktan bir seyirci değişikliğimiz oldu. Bir de teknik aksaklığımız oldu. Siz Mount & Blade'den bahsediyordunuz sanırım. Buyurun hazırsanız devam ediniz. Eyvallah. Bir kız arkadaşım var. İşte babası oyun kodları üzerine işte notlar tutmuş vesaire. O da izleyici olarak aramıza katılmış. Hoş buldum. Bu arada şeyin de yani isimleri doğru düzgün söylemedik. Seyirci olan arkadaşımız da Yüksek Mimar Mert Aydın'da. Şimdi Özge senin soyadın neydi? Damlacığım. Özge Canacı titrin neydi canım? Gaming editörüm. Gaming editörü. Senin de titrin gaming editörü değil mi? Ya editörlük de yapıyorum. Benimki birazcık karışık. Ben Joker elemanıyım. içeride. Bilirim. Aynen. Evet. Aynen. Yani yeri geldiğinde basın, yeri geldiğinde işin iş tarafında yer alıyorum vesaire. Onları hiç konuşmadık. Titrim account manager hani buysa. Anladım. Aynen. Anladım. Efendim buyurun o zaman kaldığınız yerden. Eyvallah. Sen şey demiştin galiba. Mount & Blade'in motorundan bahsetmiştim. Aynen. Mount & Blade'in motorundan bahsetmiştik. Lale Savaşçıları düşmesin. Ha. Tabii. Aynen. Mount & Blade ilk oyununu kendi motoruyla yapmıyor. Hatta ilk oyunun hikayesini de öğrendim ben. Armağan Bey'in, Armağan Hoca'nın kendi hocasına götürüp bir demo gösteriyor. Şey yapmış. Doom'un oyun editöründe Doom'a bir mod yapmış. 3D çok daha akıcı vesaire gibi bir durum söz konusu. O oradan yola çıkan bir süreç eşiyle beraber Mount & Blade'e evriliyor. Doom'un motoruyla mı? Evet. Çünkü zaten yok motor. Yani bir şey yapacaksan ya bir oyuna mod yapacaksın ya bir oyun motorunu kurcalayıp onu modifiye edeceksin. Piyasaya sunmayacağın ürünler yapacaksın. Çünkü motorun şeyini alamıyorsun. Hani onunla bir ürünü üretebilip satabilme yetin yok zaten. Hayır şunun için söyleyeyim yani. Doom genellikle hani first person Evet. şey motoruyla ilerleyen bir şey. Aynen. Yani. Onu daha hızlı işte vesaire yapabileceği bir modifiye yapmış ona. Aslında mühendislikle alakalı bir şey yapmış. Yani bilgisayar mühendisliği konuşmuş o noktada. Çok beğenmişler vesaire ne yapılabilir. Üzerine geliştirmeye başlamışlar. Üzerine geliştir. Bir demo yapmışlar Mount & Blade. Ha. Artık başlamış yani. Bunu geliştirirken de Mount & Blade'i yine kendi motorları değil ama işin güzel yanı böyle bu işin iyi bir yere yürüyeceğini görmüş Armağan Bey ile İpek Hanım da. Ve işte birisi 3D'ye abanıyor, birisi bir yandan şey yapıyor. Ekip büyüyor bir yandan ve Mount & Blade ilk oyunuyla ortaya çıkıyor. Zaten hatırlarsın ilk oyun Warband değil aslında. Evet. Bu. İlk oyunun CD'si de geldi. Aynen. İlk oyun Warband değil. İlk oyun direkt Mount & Blade. Mount & Blade, evet. Mount & Blade'in Türk oyun sektörünü değiştirdiği çok aşikar. Artık biz şunu biliyoruz. Biz yurt dışında da satacak AA, AAA kalitesinde oyunlar üretebiliyoruz. Hatta alanında tek ürünler de yapabiliyoruz. Çünkü biraz önce şeyleri konuşuyorduk. İşte evet kabus var, evet pusu var. İkisi de belirli canlıların ürünleri. İşte birisi Resident Evil'dan geliyor, birisi farklı yerden geliyor. Max Payne'den geliyor. Okey. Ama burada artık bir janra ürünü görmüyoruz. Yani aksiyon roleplay'i stratejiyle birleştirmiş. Müthiş bir şey. Müthiş bir özgün oyun var. Bir de şunu görüyoruz artık yani. Artık bizim oyunlarımız modlanıyor. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. işte neye görüyorduk orada? Ateş ve Kılıç Evet. diye. Galiba Polonya'da bir şirketti galiba. Aynen. Bir mod yapıyorlar. O daha sonrasında Resmi. resmiyet kazanıyor. Paradox yayıncılığını yapıyor Aynen. falan. İşte
Viking Conquest vardı galiba. Yine Aynen, şeye gelen aynen. Mount and Blade'e. Warband'ın modlarıydı bunlar günün sonunda. Modlarda ne oldu? Resmiyet kazandı. Fire and Sword hatta ateşli silah falan kullanabildiğin çok leziz bir moddu yani. Bir kere zaten Mount and Blade'in modlanması müthiş. Star Wars modu vardı orada. Tabii. Çok Tabii. iyi bir... Of, Yüzüklerin Efendisi modları çok iyiydi. Zaten diplomasi diye bir modu vardı oyunun. Her oyunu kuran genellikle gider bir de diplomasi modunu kurardı. Hani diplomasi moduyla oynardı oyunu. Çok iyiydi. Ya özellikle işte Tailverse'ün bu yabancı forumlarında dönen muhabbetler yani tabii bu ayrı bir gurur kaynağı Tabii oluyor yani. müthiş bir gurur kaynağı. Yani hani hep aslında Mert sormuştu. Crysis Türk oyunu mudur muhabbeti. Gerek yok ki. Mount and Blade var burada yani sen büyük bir marka arıyorsan biz çıkardık onu zaten. Crysis seviyesinde ne seviye sayılabilir? Ya Crytek'in de yayıncısı EA'di yıllar boyunca. Evet. EA ile iş yapıyordu. Çok büyük işler koydu ortaya. Cevat Yerli Türkiye'de stüdyo kurdu vesaire. Evet bunların hepsi sektörün ilerlemesi için büyük avantajlar. Sanırım şu an hala açık ama ajans yönüyle çalışıyor. Yani Crysis oyunlarının Türkiye'de yayınlanması vesaire Crytek'ten gelmiş herhangi bir oyunu. Onun için çalışıyorlar yani. Çok uzun süre Bannerlord'u bekledik. Yani ben... Evet. Onun hikayesini de anlatabilirim. Belki birazcık insider olacak. Ama şöyle oluyor. Oyun 5 yıl geliştiriliyor. Bitmeye çok yakın. Hatta yeniden teaser'lar vesaire girmeye başlıyor işin içine. Teaser'ları yayınlanıyor. Hadi basın ne oluyor diye bir kokluyor ortalığı. Ve projeye sıfırdan başlıyorlar. Neden? Neden? Tam olarak söylediğin şey. Kendi oyun motorumuzla yapacağız bu oyunu diyorlar. Yine Warband Mount and Blade'in o motoru kullanarak mı yapıyorlardı Bannerlord'u? Evet, Warband'ı yaptıkları motoru daha da modifiye edip Bannerlord'u yapmaya başlamışlardı ama sektör standartları yükseliyor abi. Warband'daki grafik kalitesi Viking'de evet biraz daha yükselmişti. Fire and Sword'da evet biraz daha yükselmişti ama bir yere kadar açabiliyorsun orada. Viking'de çok sonra çıktı bir de yani. Tabii çok sonra çıktı. Artık sektör standartlarının gerisinde kalıyor ve sen IP'nin en güçlü yeni oyununu çıkaracaksın. Yok, o artık yeni bir motor yapmadan modifiye ederek aşılacak bir süreç değil. Yeni motor lazım. Yeni motor lazımdı. Onun tabii biraz daha bizim sektörün içerisinde bildiğimiz farklı yönleri de var. Oralara girmeyeyim, onlar sır kalsın. Evet, peki. Ama yeni bir motorla çıktığı için aslında 2012'de duyuruldu. Evet, yani 2012'de duyurulup 2022'de tam çıkış yapmış bir oyundan bahsediyoruz. Ya da 2020'de çıkış yaptı da erken erişim. Erken erişim yaptı. 2021'de ya da 22'de de tam sürüm çıkışını Biz yaptı. anlamadık gerçi onun tam olarak tam sürüm olarak. Evet. Yani hala geliştiriliyor. Sana dalgası çok geçilirdi. Onu hatırlar mısın? Warband aslında son sürümü kafadan sallıyorum 1.47 gibi bir şey. Ha. Abi internette eğer bunu sen korsan indirecek olursan böyle sürüm 1750 var, bilmem ne var. Çünkü Search Engine Optimization dediğimiz kavram var ya, arama motorunda öne çıkmak için her site yeni bir sürüm çıkmış gibi yayınlıyor oyunun korsan halini. Yok aslında yeni bir sürüm. işte şu artı DLC'ler artı falan derken sürümü de sallıyor adam. Aynen öyle. Sürüm numarası sürekli yükseliyor. Ondan sonra yok ortada öyle bir sürüm. Son sürüm zaten yayınlanmış yani. Bannerlord çıktığında tabii ki de yani grafikler, müthiş şeyler, ışıklandırma giderek daha da iyi İleri oldu geliştirmişler yani. Ya çok fazla şey aslında vaat etti bize Bannerlord. İşte kale kurma, şehir kurma gibi tabii onlar yok. 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 Çok büyük beklediğimiz şeyler hala gelecek diye bekliyoruz. Şey bile yok, o evlilik mevzusunda Warband'da olan mesela hani gidiyorsun iyice kalıyorsun işte evlilik için bir şeyler toparlıyorsun, tören Düğün oluyor, düğün düğün oluyor falan filan. Mesela Bannerlord'da bu yok. Bazı eksiklikler var yani. Combat sistemini çok geliştirmişler. Orada haklarını yemem. Combat acayip gelişmiş yani. Bayağı kumandanlık yapanlar var hani okçuları şöyle yöneteyim falan 50 kişiyle gidip 1000 kişi dövmece var. Öyle yani. öyle tabii ya müthiş Bannerlord'un o noktada tabii de işte dediğim gibi mesela ilk şoku benim için Bannerlord ilk başta söylentilerden biri Türkçe çıkmayacak dediler. Evet. O söylenti olarak geldi. Biz güldük işin aslında. Çünkü Arman Bey'i ben birebir de tanıyorum. Oturur kendi yazar Türkçeyi yani. Hani öyle Türkçe çıkarmamak gibi bir şey yapmaz. Ama şöyle bir şey var. Bunu
bu ülkede yaşayıp bu ülkeyi sevdiği için yapar. Türkiye'den para kazandığı için yapmaz. Çünkü çok satmış hiçbir Türk oyunu Türkiye'de çok satmışlar listesinde yüksekte olsa da çok kopya satmıyor. Yani hala Mountain Blade için şunu söyleyebilirim ben. Birazcık hani işin muhasebesine tabii ki uzağım ama %98 yurt dışı satışı var. Öyle öyle. Şimdi %2'lik satış için dil yapılır mı yapılmaz mı? Başka oyun olsa yapmaz. Bu ülkede yaptığı için yapıyor. Yani biz kalkındırmıyoruz bu oyunu. Zaten iyi olduğu için satan bir ürün var ortada yani. Ya bilmiyorum, ben şimdi hani Ankara'da geliştiriyor değil mi? Evet. Teknokent. Aynen Teknopark'ta. Teknopark'ta. ODTÜ Teknokent diye mi Teknokent. geçiyordu? Teknokent'te. Değil mi? Yani orada ya bir Evet. ayıp olur ama o kadar da değil. Evet, Yani evet, o Türkçe'de kadar. çıkması. Aynen. Çünkü o çıktığı zaman hani hepimiz Çok hype'ladık falan yani. 8 yılı bekledik. Tabii, yani. tabii, 8 Daha ne yıl olsun bekledik. yani. Ve ilk oyun çıktığında Türkçe vardı ve hiçbirimiz henüz o kadar İngilizce de bilmiyorduk belki. Tabii. Onun Türkçe oynama lüksü çok iyiydi. Aynı his bende Türkçe yer alan her oyunda hala oluyor. Diyorum ki ya evet, Türkiye'deki oyuncu bir oyuna Türkçe ulaşabiliyor. Ama artık birazcık sektör dinamiklerini görünce bunun niye her oyun için mümkün olmadığını anlıyorsun yani. Ama Türk oyun sektörü için dediğim gibi en büyük kırılım noktalarından birisi kesinlikle Warband'ın çıkışı oldu. Bannerlord, ya Warband çıkışından 5 yıl sonra Türkiye'de gizli ihracat şampiyonu oldu. Bak hala tüylerim diken diken oldu. Çıkmışsın, oyun var ya markette. 5 yıl sonra Türkiye'de ne markalar var düşünsenize. Hepsini elimine ediyor ve Türkiye'nin gizli ihracat şampiyonu oluyor. Niye? Konsol sürümlerinin çıktığı sene 2015. PlayStation 4'e. Aynen. Konsol sürümleri geliyor ve sektörü domine ediyor aslında. Çünkü herkes konsolda çok bekliyor. Çıkan sürüm kötü değil. Yani o portlama sorunları vardır ya. En son Last of Us'ta da yaşadığımız Çok o berbattı portlama ya. sorunları Evet. bu oyunda yaşanmıyor. Türkiye'de biz bu işi yapabilmişiz yani. Yani Ya Last of işte. Us için çok özür diliyorum. Yani hakikaten böyle bir sanat eserini edebilecekleri kadar mahvetmeyi başardılar Evet, yani. Bu son oyunlarda çıkan bu gölgelendirme ve yükleme mevzusu aslında çok. Last of Us onun biraz şeyine gitti. Evet. Çoğu mesela sorun var diyen onları yüklemeden oyuna giriyor. Aha. Oyun çalışmıyor. Oyun çalışıyor. Donuyor falan filan yani. Mesela ben Last of Us'ın PC sürümünü oynadığımda çok fazla bir sorun yaşamadım. Ama ne Açıkçası. zaman oynadın? ilk Çıkışından ne çıktığı kadar dönem- sonra oynadın diyor aslında. Çıkışına yaklaşık 1-2 ay sonra falan herhalde. Allah Evet, Allah. birazcık orada demek ki optimizasyonu toplamışlar falan. Ama o tabii şöyle bir durum var ya, portlamak kolay bir iş değil. Bunu da en son okuduğum bir makalede şey diye açıklıyorlardı. Büyük şirketler orada şöyle hareket ediyor. Büyük şirket sen ben gibi düşünmüyor. Bir oyuncu değil. Orada bir mekanizma var, tamam mı? Şunu hesap etmişler. Bir oyun bozuk çıkarsa da onu sonra toparlarız. Ama geciktirdiğimizde ettiğimiz zararı toparlayamıyoruz. O yüzden veriyoruz piyasaya bozuk. Makalede genel sonuç buydu yani. Oyunları evet artık bozuk çıkartıyorlar çünkü böyle bir kaygıları kalmamış. Mesela ilk gün yaması falan filan İlk gün yaması gelir. Nasıl olsa 2 aya toparlarız ve 2 ay sonra oynayacak oyuncu da mutlu mesut olur. Ya işte oluyor, bazıları toparlıyor, bazıları toparlayamıyor. Mesela şey hala toparlayamadı, Cyberpunk toparlayamadı. Geçen güne girdim. Hala bozuk oyun yani. Hayır, kötü bir oyun mu değil ama bozuk oyun. Cyberpunk vaat ettiği şeylerin çoğunu da vermedi hani Evet. hala. Hani bir Witcher hayranı olarak ben özellikle yani Cyberpunk o kadar çok bekledim ki yani Evet. bu oyun artık yani aşacak kendini. Yani Sipariş herkes verdiğim bekler. tek oyun Cyberpunk yani hala. Benim Ön sipariş paradoks var. oyunları dışında benim de ön sipariş verdiğim tek oyun olabilir. Yani o kadar hype'landık, o kadar şey gibi yani Polonya'da Türkiye'ye benziyor o noktada bakıldığı zaman. Tabii, Yani benzerler. o noktada tabii onlar bir üst noktaya daha Onlar taşındı, şimdi yavaş yavaş aslında biz de geliyoruz. Sektörün böyle günümüze doğru konuşacak olursak videonun da ilerleyen noktalarındayız madem. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Polonya neyi başardı? Bütün dünyaya oranın bir klasiğini sevdirerek, oranın yazarının elinden, kaleminden çıkmış bir klasiği sevdirerek ve bu işi de iyi yaparak başardı. Andrei Sapkowski bu arada. Witcher'dan Evet, bahsediyoruz. evet, Witcher'dan bahsediyorum, Sapkowski'den bahsediyorum ve bunu Türkiye'de başarmak işte Mountain Blade geldi mesela. Evet, bir aşamaya kat ettik. Hyper Casual başladı Türkiye'de. Yani casual oyun, mobil oyunculuk Evet. vesaire furyasıyla
Burada insan gücü yetiştirmeye başladık. Şimdi en son 600 tane stüdyo olmuştu Türkiye'de. Ama işte dediğin gibi mevzu mesela neydi o? Oyun Yapımcıları Derneği mi var bir tane? Toget var, işte İşte. Oyun.der var İşte. vesaire. Mesela orada baktığın zaman bu şirketlerin neredeyse tamamı mobil oyun. Evet, Güzel. evet. 600 şirketin ben diyeyim 400 sen de 500 tanesi mobil oyun üzerine. Yani ana şeyler işte PC, işte PS gibi şeyleri çıkarım az oluyor. Mesela Bilmiyoruz, öyle baktığımız bir zaman kasımız da yok. yani evet. Mesela son dönem Türk oyunlarına baktığın zaman genellikle abi yürüme simülasyonu dediğimiz korku oyunu türlerinde Aynen, çok aynen. çıkıyor. Onlardan çok geliyor. Roguelike'lar çok gelmeye başladı Vampire Survivors'tan dolayı. Ama bunlar hep denemeler ve aslında olumlu. Yani şu oluyor aslında. Evet, hep mobil oyun stüdyosu var. Ama ne oluyor biliyor musun? Adam endüstriyel bir iş yaparak mobil oyun stüdyosunda başlıyor geliştiriciliğe ve sıkılıyor. Ayda bir tane prototip, 2 tane, 3 tane prototip üretmek onun zoruna gitmeye başlıyor. Ayrılıyor stüdyodan, bağımsız oyun yapacağım diyor. Bir noktada da benim öngörüm buradan sonrası tabii ki. Bu insanlar kendi aralarında birleşerek daha iyi işler ortaya koymaya başlayacaklar. Daha yeni hikayeler ortaya koymaya başlayacaklar. Sektörde zaten buraya gidiyor. Ya bu sene çıkmış ve böyle kopya satışı 100.000 aşmış çeşitli Türk oyunları var. Biz bunları önceden 2-3 senede bir tane duyardık. Bu sene daha senenin ilk 6 ayından bunu başarmış 4-5 tane oyun birikti bile. Ne var mesela bunlardan? Demonologist var. Yine böyle bir korku oyunu. Cardboard Town geldi. Evet, oyunu. Aynen. Oyunu. Stratera, Dora'nın oyunu o da. Onlar dışında bir tane tek kişinin yaptığı uzay oyunu var. Adını hatırlıyor muyuz acaba? Adını ben de hatırlamıyorum şu an. Space bilmem ne. Kesin. Space dediğim gibi. Evet, adını hatırlayamadım. Kusura bakmasın. Herif tek başına bu sene Starfield'a vesaire rakip görülen bir oyun çıkartıyor Unreal Engine 4 ile. 5, bir geliştiricinin tek başına daha fazla şey yapmasına da olanak sağlıyor. Bunlar artacak abi. Bunlar gelecekte daha iyi oyunlar göreceğiz yani. Ya işte denemeler var tabii. Yine vardı ya tek bir Türk yapımcının yaptığı bir FPS oyunu vardı. Ama neydi onun ismi? Teması neydi? Ya aksiyon temelinde baktığın zaman. Soldiers of the Universe var 2017 ama tek geliştirici değil onu yapanlar. Yok. onu FPS bilmiyorum. oyunu. Uzay şablonu var mı? Aynı oyundan Yine mı var bahsediyoruz acaba? galiba olabilir. Ama uzay Olabilir. şablonu yok onda. Ha, yok. Sanırım ufaktan bir yorulduk. Videoya da 30 dakikayı buldu. Aha. Yavaş yavaş şeyi de söylüyorsunuz. Geleceğe dair neler. Hani biraz galiba Evet. tarihi bitirdik. Yani tarihi de üzerine konuşsan saatler sürer ama evet. İşte beğendiysen Özeti bu. ikinci partını, üçüncü partını falan Yani da yaparız. konuşmadığımız tabii ki de oyunlar var bu noktada Tabii, tabii. yani. Ya lütfen kimse kızmasın değil mi? Neler var, ne geliştiriciler var burada adı anılmamış. Dedektif Fırtına'ya giremedik mesela. Geliştirici ekibinden böyle önemli kadrolardan birisi Covid'le beraber vefat etti mesela. Yani artık şey var. Herkes sektörün böyle 2005 sonrasında Mountain Blade'lerle işte İstanbul Kıyamet Vakti İstanbul falan Kıyamet başladı. Vakti. Evet, aynen. Yani onlarla başladığını düşünüyor ama Türkiye 80'lerde oyun yapmaya başladı. Müthiş bir tarihi birikim var. O dönemin en büyük şanssızlığı satabilecek bir kaynak olmaması. Öyle evet yani. Dolar evlerde Evet, daha bir şey bilgisayar olmadığı yok. için bilgisayar yok. Orijinal oyun diye bir şeyin varlığını bilmiyorduk ki. Yani Yok. oyun vardı. Orijinal oyun Yoktu. yoktu. Gerçekten oyun mu? yoktu. Bizim çocukluğumuzda da yoktu. CD'ciye gidip CD Aynen. çektirirdin yani. Buydu. Biz gene yani yaş olarak sizden bir tık daha zorunu işte yaşamış durumdayız. onu CD'ci söyleyeyim. de yoktu diye. Siz bir de CD'ci yoktu değil. Biz yani evde yapardık falan. önceki evde yapardık meselesi Allah aşkına bir ara hepimizde CD writer vardı yani evde yapardık meselesi de çok yanlış. Arkadaşlarımıza yapardık. Ya Sonra yani. geldi oğlum yani. Yani öyle bir mevzu da vardı. Biz de işte önceki şeyde de bahsettik. Avcıların kültü şeydir. Cami altı abi. Şu şimdi Marmara Caddesi'ne çıkarken bir tane cami var ya kocaman bir tane Aynen. bir yer. Orası eskiden o kadar kocaman değil de altında bayağı bildiğin adam hem dini yayın satıyordu. Tezgah altından da 2 liraya 3 liraya PlayStation 2 oyunları, bilgisayar oyunları falan Evet. gidiyordu oralardan. Bir de hani şey gerçekten hiçbir şey bilmediğin zamanlar hani 2001-2002'den bahsediyorum ben yaşım gereğince senin için daha geçtir.
Yani erkendir tarih olarak. Ya ben oradan Famicom cihazlar için kartuş aldığım zamanları da hatırlıyorum yani. Evet. O oyun niye yüklenmiyor derdimiz vardı, hiçbir şey bilmem. Ben crack denilen meselenin yasa dışı bir şey olduğunu Ki ismi crack olmasına diye, rağmen. o zaman İngilizce biliyor musun? Yüklemenin bir süreci zannediyordum. Tabii, ben crack tabii, yapmayı. Tabii yani Doğru. o zaman İngilizce'de yok. Enteresan şeyler atlattık, yaşadık yani. Tabii ya diyorum ya çoğumuz orijinal oyun görmedik yani. Ben Doğru. çok sonra PlayStation 1 oyunlarının arka yüzeyinin siyah olduğunu Tabii. öğrendim. Yani Tabii. hiçbirimiz görmedi ki. Doğru. Ben böyle hani biraz daha kalantor kalbur üstü sayılabilecek arkadaşlarımın evlerine siyah tabanlı CD falan çok enteresan geliyordu yani. Evet. İşte o dönem geliştirenlerin gözünden düşün bir de. Sen 2 yıl emek veriyorsun ve oyunun cami altında satılmaya başlıyor falan tarzı şeyler oluyor. Hani şeye baktığımız zaman ben mesela o dönemde Türk yapımcıların hiçbir oyununu neredeyse şeyde görmüyordum. Evet, göremezsin Tabii, ya. Çünkü yani yurt dışında çok büyük dağıtımcılar genellikle işte Türkiye'nin en büyük CD dağıtımcılarıyla anlaşmasına rağmen bunun çeşitli marketlere Zaten bir sokabiliyor. tane marka var Allah'ın Aral Evet. var ondan Aynen, yani. aynen. Arkadaşlar Bizde o Kabus 22'yi Vestel dağıttı. Ben ondan Aynen. bahsediyorum. bahsettik. İşte daha kötü bir şey söyleyeyim sana o Aral'la alakalı. Aral mı gerçi bilmiyorum ama yüksek ihtimal odur. Artık Başka yok ki. Türkiye'de Kötüyü DVD falan. yok. Aral var. DVD ya bu basılı kopya bırakın oyunu film yok yani bu. Evet. Evet. Ha, onu da Aral getiriyor değil mi? Şimdi şey diyorlar hani tamam dijitale geçti basılı kopyayı ne yapacaksın falan ama ben bu işe pek katılmıyorum. Kolektör olanlar vesaire de var. Yani günün basılı sonunda. kopya bir kültür ürününün diyeyim, medya ürününün olmaması Evet. yani bu negatif bir şey. Negatif tabii. Negatif bir Yani şey. Tabii bir ki de. haber ya da makaleyi de hatırlamıyorum. Özetle şey diyordu, 2028 civarında artık oyunların sadece dijitale çıkması zaten standart olacak diyor. Evet. Tamamen evet, evet. fiziksel Ya gidecek ama yani. işte günün sonunda bunun kolektörlüğü devam ettikçe çeşitli oyunlar, mesela bizim çok sevdiğimiz bir geliştirici vardır Serkan Özay, kendisi de izlerse selam buradan. Oyunla plak, o soundtrack paketini plak yayıncısıyla anlaşmış, ona çıkarttırmış. Oyunun kolektör sürümü, basılı CD'leri var Tabii. vesaire. Mayhem Brawler oyunun adı. Çok güzel bir beat'em up oyunu. Yani türünün iyi örneklerinden birisi. Hikayesi de çok iyidir. Artık yapılıyor ama dediği gibi 2028'de yok seviyesine inecek şeyler bunlar. Ancak dediği 2028'den sonra işte koleksiyon sürümleri. Tabii. İşte içinde şey olan. Ha, falan filan. sektörün geneline bakacak olursan yine de olumlu bir gidişat var. Evet, her oyun çıktığı gün hackleniyor. Evet, almayın. Almak zorunda mısınız ya? Hırsızlık yapmak zorunda mıyız? Markette de her ürün açık sergileniyor. Cebimize koyuyor muyuz bunu mesela? Hayır, o stüdyolarda verilen emekleri başta da söylemiştik. O belgesel serisine baksınlar. Yani 4-5 yıl adam artık ağlaya ağlaya oyun geliştiriyor orada. Çıkartıyor, para yok. Bu noktada Hala var yani. Karşılamıyor miktarı yani. bu noktada şu da var. Yani bu biraz daha yerel bir değerlendirme olacak. Oyuncu için oyun elde etmek de gün geçtikçe Tabii. ağır bir Tabii, şart. tabii. Yani ağır bir şart derken zor bir şart olmaya. Aynen öyle. Diablo başlayınca- 2000 liraya çıktı. 2000 lira ya. Mert tam zamanında gitti arkadaşım. Ne yapayım yani? Evet. 2021 lira. Şu anda Ultimate Edition yani Evet, tabii. 2021 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani mesleğim Bir arkadaş aldı olmasa da. oyun oynayamam ben şu an. Evet. Hakikaten Ya bütçe ayırıp oyun oynayamam. Şurada hani dediğim yanlış anlaşılmasın. Oyun tarihi üzerine bir video çekiyoruz. Bu işin işte kamera arkası yönetmeni artık ne derseniz o noktadayım. Benim evimdeki oyun imkanı PlayStation 3. Evet. Yani bir şey söylemiyorum. Valla bilmiyorum işte fiyatlar inmişim. Mesela Warband'ı zamanında aldığım zaman abi çıkış fiyatı ne kadardı? 21 lira. 21 liraydı. Türkiye özel fiyatı. Türkiye özel fiyatı. Çünkü 30 dolar segmentinde çıkan bir oyundu. Yurt Evet. dışında herkese 30 dolar, bize 21 liraydı. 21 Teşekkür ederiz. liraydı yani. Yani Ki ben lisedeydim harçlıkla alabiliyorduk oyunları Evet, en evet. azından şey Çalışan noktasında. insanlar olarak. Şimdi çalışan maaş insanlar da alamıyoruz. alamıyoruz yani o noktaya geldi. aynen Bir de öyle. çalışan Ben- insanlar olarak özür dilerim alamıyoruz diyen insanlar ya sonuç olarak bu işin içinde olan, bu işin yazarlığını işte Evet. video medya üreticiliğini yapan insanlarla konuşuyoruz şu an burada. Evet, Yani biz özür de o alamıyoruz noktada. arkadaşlar. Ve biz de alıp oynayamıyoruz. Bize çok şanslıysak şirket yolluyor, öyle oynayabiliyoruz. Çoğunlukla o da olmuyor.
Olduğunda da şey oluyor, böyle ekipten bir kişi oynuyor. Düşün 10 kişi. Diğerlerini anlatıyor. Yani öyle diğerlerini anlatıyor. Heveslisi var sağlıyor. Ben şeyi anlayabiliyorum yani. Crackleyip indirmeyi anlayabiliyorum. Ama bu Korsan kötüdür de korsan devam et. kötüdür. Devam et. Yapmamalıyız ama bugünün şartlarında ben artık bunu anlayabiliyorum. 5 yıl önce daha az anlıyordum. Ne daha az en azından ne. Yani yapmayın diyorduk ya, aman. Steam'in yükselişe geçtiği dönemlerde falan Evet. filan o Ha, günün sonunda şöyle bir şey var. Diablo hadi izometrik. Yani çok büyük Tabii bir ki. IP geldiğinde, GTA 6 geldiğinde bu sefer de şu dert olacak. Abi gidip ekran kartı crackleyemiyorsun günün sonunda. Onun parasıyla alman gerekiyor. Ülke ekonomisi hepimize her zaman zarar vermeye devam ediyor yani. kesinlikle. Yani Diablo o kadar sistem isteyen bir Aynen. oyun değil bakıldığı zaman. Ya sistem olsa da olmasa da alamıyoruz sonuçta Aynen oyunları öyle. yani kısaca Aynen baktığın öyle. zaman. Olsun arkadaşlar. YouTube var. İzlersiniz. Tabii canım işte ilk şey çıktı. Ben Pinti Panta'dan izlemeye başladım. Tabii canım. Diablo. Erhan oynar yarın. Ondan bakarsınız. Bir yerden bulur izlersiniz. Kanal biraz büyürse Maalesef belki. böyle. Evet kanal büyürse Diablo alacağım. İnşallah. Evet. Katıl açıyorsun. Sana böyle Diablo al diye Evet, para evet. biriktiriyor insanlar. Discord'da var yani şey böyle. Aynen. Video yukarıda. Bu Aynen, şey tık aynen. tık tık. Bugün Evet. alabildik falan diye. Arkadaşlar, Toplayalım yavaş. evet ben Evet. bir gözü olan bir insan evladı olarak bunu kurgulayacağım. Aha. Allah'ınız varsa. Mevzu yalan. Ondan sonra Oyun videolar konusunda niye 3 doğru. ayda bir geliyor? Geliyor işte. Ben şöyle noktalandırayım. Türk oyun sektörü için güzel günler gelecek. Türk oyuncusu için bilemiyorum. Ama 2024'te bence Mount & Blade kalibresinde çeşitli yeni Türk oyunları görmeye başlayacağız. Yeni IP'lere ihtiyacımız var. Yeni ya. IP'lere ihtiyacımız var. Ya hadi ben burada madem belgeselde kullanabileceğimi söylemişti ama yeri gelmemişti. Armani Yavuz'dan aldığım bir sözü söyleyeyim. Onunla Aynen. noktalandırayım. Başka bir yerde de söylenmedi bu. Mount & Blade dışında da IP'ler gelecek. Yani at ve kılıç konseptini kapatıp Taylor tamam. Tailwords bu konsepti Oo. kapatıp yeni IP'ler üzerine de çalışmaya başlayacak. İçeride o 120 kişi civarı bir ekibi var. Çeşitli insanlar yeni IP yaratmak üzerine çalışıyorlar içeride. Evet bunu da ilk defa bizim Evet, kanalda. İlk defa bu kanalda söylenmiş oldu. Çok güzel. Eyvallah. O zaman şimdi bugün biraz farklı bir konsept yaptık. Sağ olsun Eren Küçük arkadaşımız bizimle beraber oldu. Beril Özge Danacı arkadaşımız seyirci olarak oldu. Mert Aydın arkadaşımız dayanabildiğine kadar seyirci olarak oldu. Biz tabi Demirbaş olarak o zaman çıkışını yap. Evet. Evet arkadaşlar bugün video oyun tarihi videomuzun 2. bölümünde beraberdik. O zaman ben Ben mi bölünüm çok? Tabii tekrar ben yapmayacağız zannediyorum. Tersever'den Erhan ve çıktım.